Biraz hocam bize süreci ya da dünya üzerindeki tarihsel döngüyü süreç. bir anlatsana. Bak. Geçmişte bundan 3000 yıl önce de dünyayı hükmetmek isteyenler vardı. 10.000 yıl önce de vardı. Yok esas tapınakçılar nereden gitti? Tamam oradan ama bir süreç, hani insanların bir dünya hakimiyeti var ama işte Onu örgütler, illuminatiler, yok işte masonik yapılanmalar, tapınakçılar, hep böyle bir şey var ama geriye döndüğümüzde bir 2-3 bin yılı gidebiliyoruz. Abi şöyle Öncesi de gidelim. var bunun. Hazreti Musa'dan getireyim. Tamam yani Tamam. bir süreci bize anlat. Yani Bak, en Hazreti yakından getir. Musa milattan önce 1500. Tamam mı abi? Şimdi burada bunlar çıkarlarken nereden çıkıyorlar? Mısır'dan. 600 bin kişi Hazreti Musa ile beraber çıkıyor. Bunların içinde 600 bin kişinin içinde 150-200 bin kişi falan Bünyaminoğulları. Dinliyorum ben sana hocam. Bünyaminoğulları Hazreti Musa dağa gittiği zaman Bünyaminoğulları Samiri bir tane heykel yapıyor o Bünyaminoğullarından. Diyor ki Hazreti Musa'nın tanrısı işte bu diyor, ona tapacaksınız diyor, altından. Buzağı heykeli. Çok meşhur, Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Burada iç savaş çıkıyor. Bu iç savaşta bu Bünyaminoğullarıyla İsrailoğulların diğer bütün kabileleri karşı karşıya savaşıyorlar. Bunların 100-150 bin kişisi Bünyaminoğullarına, o zaman çok kuvvetlilermiş. Çünkü Mısır'da onlar kendilerine bazı şeyler yapıyorlar. Öykündükleri çok kuvvetli şeyler var. Şimdi o savaşın neticesinde ilk önce orası dağılıyor. Onların bütün o buzağı heykelini, şunu bunu falan İyi böyle kalsın. galip geliyor. Tamam mı? Şöyle yap, hocamı tek ver, beni verme. Ben orada tekerle yazışıyorum. Sen hocam anlatıyor, onu tek ver. Yani şeyde yaklaşık. Şimdi burada bundan sonra geliyoruz. Yok o biraz sonra. O biraz sonra. Bunlar yerleştiler. Bak birinci iç savaş dedik. Yani Samiri birinci iç savaş. Buralarla hep bağlantısı var bunların. Bu ikinci iç savaş. Hakimler dönemi. Bu da krallıktan bir önceki dönem. Ondan sonra geliyoruz. İlk kral. Birinci kral. Hep bunlardan bak. Bunları çıkartanlar Bünyaminoğulları. Saul. Kur'an-ı Kerim'de Talut diye geçiyor. Saul. Bu da Bünyaminoğullarından. Geliyoruz. Devam ediyoruz. Bütün bunlarda hocam biraz daha zoom yapsana. Biraz başboşluğunu da al. Tamam, daha net görünsün, ışık parlaması. Bu Saul'dan sonra Davut ele geçiriyor. Yani ikinci krallık soyu bu. Davut. Buradan Süleyman'dan devam ediyor. Şimdi bu ne zamana kadar gidiyor? Bak Musa'dan başladık. Böyle geliyor. Tabi İsrail. Ondan sonra Yahuda ikiye ayrılıyor. Bölünüyor, parçalanıyor. Babil istilası. Babil'den sonra Nebukadnezar istila ettikten sonra İran kralı Kuruş alıyor bunları, getiriyor. Bunlar hep milattan önceki şeyler. Bak 1500 ile 0 arasında. Ondan sonra o Kuruş tekrar bunların ikinci tapınağı kurmalarına izin veriyor falan derken bunlar milattan önce 300, bu bölgeye İskender geliyor. İskender o bölgeye hakimiyetini alıyor ve İskender'in Grek kültürüyle, İskender'in komutanlarından bir tanesi o bölgeyi Selevkos. Selevkoslar ele geçiriyor ve orada Yahudileri zorluyorlar. Ondan sonra İskender'in o bayağı 200-300 sene de sürüyor. Yani sıfıra kadar, eksi 300'den sıfıra kadar sürüyor. Sonra Romalılar o bölgeyi ele geçirmeye başlıyorlar. Ama orada bir kaynaşma var. Yani İsrail bölgesinde bir kaynaşma var. Ve o kaynaşmanın neticesinde Hz. İsa zamanına geliyoruz. Şimdi Hz. İsa zamanında ne oluyor? Şuraya da Hz. İsa diyelim. Bu da 0. 0 Hz. İsa. Yani böyle tarihsel süreci koydum ki buralarda hep Bünyaminoğulları'nın şeyleri var. Bak bu tapınakçılarda. Şimdi bu tapınakçılık nerede kuruldu? Hz. İsa'dan 1000 yıl sonra. Milattan sonra 1000. Evet. Burada Haçlı seferleri sonucu Kudüs ele geçirildi. Kudüs Krallığı
Maravenj bunlar, Maravenj. Bu Maravenj'i anlamamız lazım. Tamam. Şimdi bu Hz. İsa'nın zamanında da bu olay nasıl oldu? Hz. İsa şeylere başladığı zaman vahiy geldi ve söylevlere şey veriyor. Yani halka anlatıyor. İşte bu din şöyledir, böyledir falan filan. Bünyaminoğullarının bölgesine gidiyor ve orada Magdalalı Meryem'i görüp aşık oluyor. Magdalalı Meryem'le evlendiğine dair şeyde ayet var. Kana'daki düğün diye. O Magdalalı Meryem'le evlendiğinin delili oluyor. Burada kızı Sara, Hazreti İsa, Magdala, oradan da Sara. Şimdi bu Magdalalı Meryem'in burada bizim şeyde de yeri var. Devam et hocam sen. O sesi ayarlayacaklar. Efendim, Bülbül Dağı, İzmir, Selçuk'ta. O Bülbül Dağı mesela orası aslında normal bizim bildiğimiz Meryem Ana değil, Magdalalı Meryem'in yeridir. Oraya gidenler bilirler. Orası Black Madonna. Yani siyah bir Meryem heykeli Hocam, vardır sen devam orada. et, hemen geliyorum hocam. Kucağında Hazreti İsa var. Ama simsiyahtır heykel. O Black Madonna aslında Magdalalı Meryem'i anlatır. Magdalalı Meryem de bütün Bünyaminoğulları soyundan gelen, o bölgeden gelen bir kadın. Ve buradan Magdalalı Meryem'in Hazreti İsa ile olan evliliğinden 2 tane çocuğu olduğu düşünülüyor. Bir tanesi kızı Sara, diğeri de bir tane oğlu olduğu düşünülüyor. Barabbas. Barabbas. Bu Barabbas Romalılar saldırdığı zaman Titus komutasındaki ordu saldırdığı zaman Masa Dağı denilen yerde üstte bir dağın üzerinde bir şey var, kale var. O kalede savunma yaptıkları zaman Romalılar orayı ele geçiremedi. En sonunda oraya yapay bir dağ yaptılar. Böyle rampa şeklinde. Arabalarını falan o şekilde çıkartıp orayı ele geçirdiler. Ve oradaki 950 kişi, bu Barabbas da onların önderlerinden birisiymiş. Bunları neye göre anlatıyorum ben? Bunlar daha çok masonik bilgiler veren kitaplarda var. Yani masonik kaynaklı bu anlattığım şeyler. Çünkü bu Magdalalı Meryem'le evliliği ve ondan çocukları olduğunu iddia eden tapınak şövalyeleri ve masonik kaynaklar bunu iddia ediyorlar. Hristiyanlar bu konuda bir şey söylemiyor. Suskunluk içerisindeler. Neyse, bu Barabbas da o Masa Dağı'ndaki önderlerden bir tanesi olduğu söyleniyor ve ondan 950 kişi orada hepsi intihar ediyor. Oradan kurtulan olmuyor. Ama Magdalalı Meryem'den olan kızı Sara kurtuluyor. Bu nereye gidiyor? Fransa'ya gidiyor ama hangi yoldan gidiyor? Şimdi İskenderiye kanalıyla gittiği söyleniyor. Fakat hayır, eğer bizim burada Efes'e geldiyse, Efes'e gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü orada siyah kara Madonna dediğimiz Magdalalı Meryem'i temsil eden bir şey. Kucağındaki de Hazreti İsa gibi görünüyor ama bir bebek, o belki de kızı Sara. Yani oraya gidenler o Bülbül Dağı'ndaki, Efes'teki o içeriden böyle şöyle giriyorsun, çıkıyorsun hemen, bir böyle küçük bir şey yapmışlar. Fazla büyük bir yerde değil. Oradaki o heykele dikkatle bakanlar, onun kucağında evet bir bebek var. Magdalalı Meryem simsiyah. Ondan sonra siyah Madonna, Black Madonna dedikleri heykel. O kızı Sara kucağında aslında. O ne demek? Yani o gelmiş oraya bir müddet, onlar kalmış. Oradan da Fransa'ya gitmişler. Fransa'da da Fransa ve Almanya'nın soylu ailelerinden bir tane prensle evlendirildiği söyleniyor. Ve oradan gelen soy kutsal kan, özel kan, kutsal kan olarak kabul ediliyor ve o soy işte Maravenj soyu. O Maravenj soyu geldiler. Yani papalığı bile, bak, papalığı bile resmi hale getiren bunlardır. Papalık aslında çok tartışmalı bir şeydi. Yani Katolik papalığı, yani İtalya'daki papalıktan bahsediyorum. Çünkü İstanbul'da da vardı. Milattan sonra 300'lü yıllarda bütün olay burada. Konstantin İznik'te konsülü kurdu ve bütün Hristiyanlık zaten burada kabul edildi. Ama burası Ortodoks. Ortodoks kilisesi aslında en asıl kilise olması lazım ama bir tarafta da Katolik kilisesi var. Şimdi Katolik kilisesinin bütün dünyada yani ekümenik olması aslında bu Maravenj sülalesinin, yani Maravenj kraliyet soyunun
yardımıyla, desteğiyle olmuştur. Ondan sonra da onlar onu desteklemişlerdir. Yani papalık da onları desteklemiştir. Şimdi daha sonraki dönemde ne oldu? Papa çağrı yaptı. Haçlı seferleri, işte o bölgeyi ele geçireceğiz falan filan. İkinci Haçlı seferinde ne oldu arkadaşlar? İkinci Haçlı seferinde şöyle bir şey oldu. Mısır bölgesinde Fatimiler bir krallık kurmuştu. Bunlar İslam'ın içerisindeki Şii kanat, yani Şii bir anlayışla bakıyorlar İslami sisteme. Ve orada bir krallık kurdular. Onlar yani anlaştılar mı anlaşmadılar mı? Burası tam belli değil. Fakat olay şöyle oldu. O Fatimi kralları geldi, bir hamle yaptılar. Kudüs'ü ele geçirdiler. Kudüs'ü ele geçirdikten sonra zaten Haçlı Seferi gelmişti. Gemiler yanaşmıştı. Bir hafta sonra Haçlılara teslim ettiler. Dediler ki Haçlılar bize saldırdı, yenildik. Ama aslında bu danışıklı dövüş olabilir. Ve bu şekilde Kudüs, o bölgedeki Selçuklu Devleti'nin devamı olan Zengi krallığının elinden çıkmış oldu. Zengiler oraya hakimdi. Ama Zengileri böyle bu şekilde bir alavere dalavere ile Fatimi kralları bu şekilde yaptılar. Haçlılarla büyük ihtimalle anlaştılar. Ve o bölge, Kudüs bölgesi krallık oldu. Şimdi Kudüs krallığında bütün bu tapınakçılar buradan başlıyor. Ama bakın kökü nerelere dayanıyor. Ve hep Bünyaminoğulları sistemiyle bunlar geliyorlar. Şimdi bu Kudüs krallığı şöyle bir şey yaptı. Siyon diye bir teşkilat kurdular. Bunlar kralı temsil ediyor ama bunun bir askeri kanadı olması lazım. Yani gidecekler bir tarafa, köyü basacaklar, oradaki insanları öldürecekler, oradaki hayvanları kaçıracaklar, şu olacak, bu olacak falan. Şimdi bu biraz krala oradaki bütün, çünkü Müslümanların ortasında bir krallık kuruyorsun. Bütün Müslümanlar sana karşı ayaklanır. Yani bu işlerin gizli olması lazım. Gizli olabilmesi için de şöyle bir şey yaptılar. Dediler ki bir askeri kanat gibi gizli bir teşkilat kuralım. Yani sanki istihbarat teşkilatı gibi. Ve Hukdopayan diye bir şövalyenin liderliğinde 9 kişi bu işi kurması için bu Kudüs kralı Baudin bunlara izin verdi. Ne izin verdi? O tapınak bölgesinin bütün hakimiyetini bunlara verdi. Yani Zeytin Dağı dediğimiz Kudüs'teki o bölge. O bölgeyi bunlara verdi ve orada kazı yaptı bunlar. Ama kazı görüntüde kazı. Yani sözde işte sansasyon yaptılar, dediler ki biz dediler bütün Hazreti Süleyman'ın hazinelerini bulduk, Hazreti İsa'nın şusunu bulduk, busunu bulduk, kutsal sandığı bulduk falan filan. Bunlar nerede? Avrupa'ya devamlı gidip geliyorlar. Yani 3 kişi, 4 kişi kazı yapıyor. Aynen. Sözde ondan sonra diğerleri gidiyor falan, biz şunu bulduk, bunu bulduk. Aslında hiçbir şey bulmadılar. Ama bulduk diyerek sansasyon yapıp işte oradaki soylu aileler İskoçya'da var, İngiltere'de var, Fransa'da var, işte Cermen bölgelerinde var. O soylu ailelerin hepsinden arazileri kendilerine bağış yaptırdılar. Para bağışları aldılar ve zenginleşmenin ilk adımı oradan. Yani millet de güvendi bunları. Dedi ki ya bunlar buldularsa bu hazineleri biz de yardımcı olalım da oradaki o krallık daha şey olsun falan. Ama aslında ben ona diyorum ki dünyanın en büyük yalanı. Çünkü bulmadılar. Bulmuş olsalardı İstanbul'a tekrar gelip Haçlı Seferi'yle aramazlardı bulduk dedikleri şeyleri. Neyse bu Kudüs krallığında bu tapınak şövalyeleri böyle resmi hale geldi. Ve ondan sonra bunlar genişlemeye başladı. Şimdi bunlara sorulduğu zaman, yani bugün sorulduğu zaman diyorlar ki evet biz Kudüs krallığında kurulduk. Ama bizi ilk defa kuran Hazreti İsa'ydı. Bu kutsal kayanın üzerinde yemin ederek kurdu. Yani kendilerini aslında Hazreti İsa'ya bağlıyorlar. Neden? Çünkü Magdalalı Meryem o soydan geliyor diye. Şimdi Hazreti İsa'ya bağlıyorlar çünkü bütün Hristiyan alemini kendilerine tekrar bağlamaları gerekiyor. Sevdirmek gerekiyor. Şimdi Hazreti İsa sözde şu andaki Kubbetüs Sahra dediğimiz o kutsal kayanın üzerine çıkmış ve yemin ederek bu tapınak şövalyelerini kurmuş. Ama bunu 1000 sene sonra kurulduğu halde böyle söylüyorlar. Evet. Geriye atıfla. Ve buradan devam etti. Bu daha sonra o bölgede o Kudüs Krallığı çok alt üst oluşlar. İşte Anadolu Selçuklular var. Haçlı seferleri oluyor. Onları savaşlar oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ve orada
Haşhaşiler de var. İran'ın bir bölgesinde. Hazar Denizi kıyısında. Şimdi Konuya arkadaş dönelim. Kudüs Krallığı'nda kaldık. Bu Kudüs Krallığı'nda Kudüs Kralı Baudin bunlara dedi ki bu tapınak bölgesini size verdim dedi. Onlar da orada kazı yaptık dediler. Kazı mazı yaptıkları yok. Görüntüde bir şey yaptılar. Aslında orada da bir şey yok yani. Onun şeyin altında bir şey yok. Yani Süleyman Tapınağı'nın işte temellerini bulduk. Yok kutsal sandığı bulduk. Evet. Yok Hazreti Süleyman'ın hazinelerini bulduk falan diyerek yayın yaptılar. Bütün Avrupa'daki soylulardan bunlar bağış topladılar, arazilerini aldılar. Ve öyle zenginleştiler. Bu aslında bir şekilde finansmanı başka insanların üzerine yıkıp böyle bir bugünlerde bu çok kullanılıyor. Bütün tarihsel süreçte de kullanıldı. Evet. Yani mesela bir şey yapmak istiyorlar. Fakat bunu yatırım lazım, para lazım. O parayı başkalarına yıkmak için. Evet. Mesela evet. bugün- O konuda senin o şeyine katılıyorum Ha. hocam. O fikrine katılıyorum. Bugün yapılan da mesela bu şey Devletlerin üzerine yıkacak. şey vergisi işte. Karbon, metan, karbon. Karbon vergisi dedikleri olay yani onu milletin üstüne, diğer devletlerin üstüne yıkmak için böyle bir plan yapıyorlar. Şimdi o gün de yaptıkları şey o yalan. Yalan olduğunu nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Bu Kudüs Krallığı 1000 yıllarından 1157. Yani 157 sene gitti. Şimdi bu 1157 sene bundan sonra ne oldu? İstanbul'a geldi bunlar. 52 sene galiba. Yani 50 küsur sene. Buraya geldiler, zapt ettiler. Ve Bizans'ta 3 senede 5 tane imparator değişti. Ve 52 sene burada kalıp tecavüz edilmedik kadın kız bırakmadılar. Altın Evet. üstüne getirdiler. Bütün kiliselerde ne varsa şu anda Roma'da olan bütün her şey aslında İstanbul'da. Yani orada kiliselerde olanlar. Ama aradıkları şey neydi? İşte bu Kudüs'te sözde Hazreti Süleyman'ın hazinelerini ele geçirmişler. Kutsal sandığı bulmuşlar. Halbuki kutsal sandık orada bulamadıkları için İstanbul'da tekrar Haçlı Seferi düzenleyip aramaya geldiler. Ve Haçlı Seferi tekrar Kudüs bölgesine gideceğiz diyerek yaptılar. Bu İstanbul'a geldikleri. Tabii İstanbul'daki şeylerde Ortodokslar da bunun farkına vardı. Bir kısmı direnmek istedi, bir kısmı şey istedi falan. O arada işte 3 senede 5 tane imparator değişti. Kutsal sandık benim tahminlerime göre, bunu tahmini olarak söylüyorum, o sırada İstanbul'daydı. Ama ilk imparator bunu aldı bir yere sakladı bak. Yani o kutsal sandığın macerasıyla da ilgili bak bütün bu olaylar. Nereye saklamış olabilir iddian? İşte Ayasofya benim mı? şey yok. Önce Şeytan- Yuşa Tepesi'ne saklandığını tamam. düşünüyorum. Aradan 700-800 sene geçtikten sonra Kanuni zamanında tekrar bulunduğunu ama ondan sonra da Kanun zamanında bulunduğuna dair ne var? Kaynak var mı? orada Yuşa Tepesi'ni bulan Yahya Efendi olduğu için Kanuni'nin de süt kardeşi. Yani o tepeyi bulan. Yuşa Tepesi'ni keşfeden orası arazi. Hiç bir şey aradan 800 sene geçmiş. Onlar rüyada mı ya şeyle mi bir halle mi Şimdi buluyorlar? bize anlatılan mesela şeyde şey Akşemseddin öyle. içinde anlatılır ya mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin Ya mezarı. bu işler tabii. şöyle. Bir gerçeği vardır olayların. Bir de dışarıya anlatılır efsane bir şekilde. Şimdi efsanesinde rüyasında görmüş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Ama acaba öyle mi oldu? Belki de çok araştırarak onu gitti, takip etti, araştırdı, etti, bilmem ne oldu. Bazen de rastgele de olabilir. Orada çobanlar falan bir şey bulmuş olabilirler. Sonra o bulunan yerin ne olduğu anlaşılmış olabilir. Sonra onun efsanesi üretilmiş olabilir. Bu şekilde de olabilir. Ama sonuçta Yahya Efendi yani Kanuni zamanında bulundu. Kanuni zamanında tekrar ben Ayasofya'ya geldiğini düşünüyorum. Ama konumuzdan dağılmayalım. Şimdi ne oldu? Bak burada kuruldu bu. Şimdi bu devam etti. Bunlar bütün o bölgede savaşarak, şunu yaparak, bunu yaparak Kudüs'ü tekrar Selahaddin Eyyubi nasıl yaptı? Bak ilk Kudüs'ü bu tapınakçıların veya işte Kudüs yani Hristiyan krallığının ele geçirmesi Fatimi Devleti ile olmuştu. Onlar gelip bu Haçlılara vermişti. Eyyubi geldi. Zengi Devleti'nin komutanıydı. Onun da amcası galiba Genelkurmay Başkanı Zengilerin. Zengiler onlara dedi ki gidin dedi orada işte Fatimi Devleti'ni alın orayı ele geçirin. Çünkü onlar bu bölgede tapınakçılarla çalışıyor falan. Gitti amcasıyla beraber Fatimi Devleti'ni yıktılar. Mısır'ı ele geçirdiler. Selahaddin Eyyubi. Mısır'ı ele geçirdi. Amcası bir sene sonra vefat etti. Selahaddin Eyyubi başa geçti. Orada ne yaptı? Bütün o devleti dönüştürürken kendi krallığını kurdu. Eyyubi krallığı kuruldu. Bu sefer Zengi Devleti'ne o da
Zengidarite de gittikçe zayıflamıştı. Ve o bölgelere geldi, ittifaklar kurarak bütün o bölgedeki Selçuklu'nun devamı olan küçük küçük krallıkları birleştirdi. Ve en sonunda hedef Kudüs Krallığı oldu. Kudüs Krallığı'nı da Selahaddin Eyyubi yıktı. Ondan sonra bu tapınakçılar gittiler Avrupa'ya. Avrupa'da ne oldu? Avrupa'da bir müddet devam etti. Ve bunların en son, bak Huktopayen'le başladı. Jacques de Molay. Bu Jacques de Molay, bunlar Avrupa'da Kıbrıs Adası'na mesken yaptılar. Rodos Adası, Malta Adası, her taraf. Bir de bunlar Avrupa merkezleri Paris. Fakat Güzel Filip, bak bütün bu macerayı anlatıyorum. Güzel Filip, Fransa kralı. Fransa kralı çok borçlandı. Dönem. Vallahi bu galiba 1400'ler 1500'ler olabilir 15. yani. yüzyıl mı? Yani olabilir. Onu Tamam. bakmam lazım. Tamam. Tam tarihi bilemiyorum. Yani bu 1157'den sonraki işte 300-400 senelik macerayı anlatıyorum. Şimdi orada Fransa kralı çok borçlandı. Yani öyle bir borç ki ödenecek gibi değil. Bak bugünkü dünyanın durumuna da benziyor. Şimdi Fransa kralı şöyle bir plan yaptı. Dedi ki bunlara ben borcu ödeyemem. Bunların elindeki hazineleri de alayım. Acayip bir plan yaptı. Ondan sonra Almanya'da hospitaller vardı. Bunlara benzeyen ama onlar çok daha zayıf. Fakat onlarla dedi ikinizi birleştireceğim ben. Gelin Paris'e. Ben size bir toplantı ayarlayacağım. Paris'e çağırdı onları. En son şeyi bunları Jacques de Molay. Jacques de Molay yanında bütün hazinelerle beraber Kıbrıs Adası'ndan bindi. Geldi Paris'e. Ve Paris'te bunlar geldikten sonra bir hafta sonra açılmak üzere bütün Fransa'nın her tarafına Kral Filip, Güzel Filip mektuplar yolladı. Mühürlü mektuplar ama bundan önce de Papa'yı ayarladı. Bir tane Papa bunu dinlemedi. Onu zehirlettirdi, öldürdü. Onun yerine kendi papasını seçtirdi falan. Papa'nın imzalı mektuplar bunları işte faşist, komünist, dinsiz, imansız bilmem ne diye böyle niteleyen mektuplar Fransa'nın bütün valilerine ve yanlardaki derebeyliklere. Aynı gün Cuma günü bu işte buna Black Cuma mı diyorlar işte Black Friday. Friday falan filan. Onunla işte, alakalı bu, mı? Tabii bu olay. Yani Okutlama. Jacques de Hani Molay o alışveriş çılgınlığı falan. o alışveriş çılgınlığı işte buradan kaynaklanıyor tahmin ediyorum. Burada Kara Cuma. Kara Cuma dedikleri bu. Tamam. Yani onlara hücum edilen şey. Ve orada yakalandı. İşkenceler, şunlar bunlar itiraf et. İşte bunları sapkınlıkla suçladılar. Bilmem neyle Hazreti İsa'ya küfür etmekle suçladılar falan filan derken diri diri yaktılar Jacques de Molay. O Jacques de Molay'in diri diri yanması üzerine Fransa'dan o tapınakçılar İskoçya'ya kaçtı ve İsviçre'ye bir miktar gittiler. Ama esası İskoçya'ya gitti. O İskoçya'ya gittikleri zaman İskoçya'da da Bruce kral olacak. Şeyde Cesur Yürek filmindeki Bruce var ya. Aynı o Bruce işte. Kral olmak istiyor. Ama o şey de var. Neydi onun adı? O savaşan şeyin Bruce'a yardım eden esas kahraman neydi? Mel Gibson'ın canlandırdığı kahraman. Dur neydi adı? Neyse tamam. Ha, bakayım bulayım mı? Sen devam et. Neyse o işte şimdi onlar da İngiltere'ye karşı savaşıyorlar. İngiltere'ye savaşıyorlar. Bu tapınakçılar hepsi hem sermayeleri var, paraları var hem de savaşçı bunlar. Yani tecrübeleri de var. Gittiler bu Bruce'a destek verdiler. Ve Bruce orada İngiltere'ye karşı birkaç savaştan sonra galip geldi. İskoçya Krallığı kuruldu. Başına Bruce geçti. Bruce da bunların ilk orada Masonik William Wallace. William Wallace. Şimdi işte o olay yani onun filmini yaptı Mel Gibson. Şimdi orada bugüne gelen yansıması oradan kaynaklandı. Yani İskoçya'daki Mason sisteminin ilk kuruluşu da bu tapınakçıların İskoçya'ya kaçışından sonra İngiltere'ye karşı, İngiltere kralına karşı uzun bacaklı onun da lakabı ona karşı elde ettikleri galibiyet sonucunda Bruce'u kral yaptılar ve o ilk İskoç riti kuruldu orada. Şu anda bütün dünyada masonik sistemde İskoç riti. Öyle bir şey var değil mi? Yani İskoçya locası anlatılır hep. Ya orası kuruldu. Oradan bu dünyaya şu anda devam ediyor. Hala aktif mi değil mi? Oraya devam edelim. Bu arada aktif. Ramazan Tolga yol yapan izliyor bizi. Yayına onu da alacağız birazdan. Alalım.
Saat kaç? Yönetmenim kalmasın. bir 5 dakikada onunla konuşacağız. Merak ettiklerim varsa Yani söyle bu konuyla şimdi ilgili. İskoç riti, Günümüzde süreç nasıl şu yani anda? günümüzde bu tapınakçılar şu anda açıktan yürütüyorlar artık. Yani masonluk şemsiyesi içerisinde bunlar gizli 2000'li yıllara kadar bu faaliyetleri yürüttüler. Bunlar darbeler yapar, şunlar yapar, bunlar yapar. Harp teknolojileri, depremler, ne ararsan yani ne ararsan altından bunlar çıkabilir. Ekonomik şeyler, yıkımlar, şunlar bunlar. Hani bir şey yükseliyorsa bunlar yükseltir, alçalıyorsa bunlar alçaltır. Öyle bir şey var. Bir anlayış var yani dünyanın her tarafında. Bütün gizli işleri bunlar yapıyor diye. Ve etkileri de vardır ama şöyle bir şey, dünyayı tek devlete götürmek istiyorlar. Fakat şu anda açıktan yapıyor bunlar. Artık yani önümüzde hiçbir güç kalmadı. Bizi engelleyecek hiçbir güç yok dünya üzerinde. Biz artık kimseye hesap vermek zorunda değiliz. En pis işleri de yaparız. Bunu da açıktan da anlatırız diyorlar ve kendi planlarını anlatıyorlar. O senin işte ekonomistin kapağında, Time'ın bilmem neyin kapağında anlatılan şeyler bunların yapacakları projelerini aslında anlatmaktır. Ya açıktan artık güç yok. Biz bunu planlıyoruz, bunu yapacağız diye. Buna da bazı ne diyelim bu tapınak seviciler var. Onlar da gönüllü katılıyorlar. Dünyanın her tarafında. Gönüllü olarak destek olan. Ritüelleri de var değil mi onların aslında? Ritüelleri, masonik ritüeller tamam, yani var. onlar aktif yapılıyor mu devam? Yani mesela localarda ya da işte belli yerlerde masonların yaptığı mesela ritüeller gibi. Şeyde Papa'da da var. Var. Ritüel değil mi? Şimdi Papa'da da ritüel. Bu ritüellerin aslı da ne? Mısır'daki Horus ritüelleri. Osiris Horus. Yani Horus'un Osiris'e dönüşmesi. Çok gizli bir ritüel. Burada şey yani özünü söyleyeyim. Bir kabul geliyor dünya dışındaki bir yerden. Yani ikisi yatıyor. Ölen babasıyla çocuk yatıyor o gece sabaha kadar. O bir yerden yıldız sistemlerine bağlanıyor. Büyük ihtimalle Şira yıldızına bağlanıyor. Oradan bir onay geliyor. O onay geldiğini nereden anlıyorsun? Babanın bütün bilgileri sana geçiyor. Sabahleyin uyandığın zaman artık babanın bildiği ve babanın bilmesi de şu. Babandan önceki bütün firavunların bilgileri ve tecrübelerine sen sahip olmuş oluyorsun. Veya bu sembolik olarak böyle anlatılıyor. Vakti zamanında belki böyle bir sistem vardı. O Sisi'nin bir ara firavunların o mezarlarını bir taşıdı bundan 3 sene önce hatırlıyorsan bayağı bir gösteri yaptı. Orada da bir ritüel vardı. Mezarları taşıdı, yeniledi onları falan. Evet. Orada da bir Osiris'e işte Isis'e bir şey miydi? Hani tekrar diriltme ritüeli gibi bir şey miydi? İşte o diriltme ritüeli benim anlattığım ritüel. Bunu mesela bizim Hamza şeyden anlatıyor. Piramitlerin altındaki böyle çok 600 metre kadar derine giden kolonlar bulmuşlar. O kolonlarla bir yere bağlanıyor diye anlatıyor şimdi. O bağlanma da şöyle. Aslında bu yapay zekayla bir yerden bir yere bilgi transferi. Bugün çalışılan sistem bu ritüelden kaynaklanıyor. Bu ritüel bir zamanlar gerçek olarak yaşanıyormuş. Yani bir yerden yıldızlara bağlanıyormuşsun ve gerçekten babanın bildiği o ölüden alınıp onun bütün bilgileri sana yüklenebiliyormuş. Bu teknoloji varmış bir yerde, onlar o teknolojiyi uyguluyormuş. Ama daha sonra bu sadece ritüelde kalmış. Yani böyle bir şey daha sonraki firavunlarda ben uygulandığını zannetmiyorum. Ama bugünlerde bunu tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Anladım.